Bir kuantum sistemi dış herhangi bir etki olmadan kendi kendine nasıl ısınabilir? İzole bir atom topluluğunun sanki görünmez bir ısıtıcısı varmış gibi ısınabileceğini söylesek inanır mıydınız? Bu ölçülebilir ve bilimsel olarak test edilebilir bir sorun. Klasik fizik dünyasında kaos, düzensizlik demektir. Mesela bir çiftlik rüzgar gülünü düşünün. Başlangıç açısını milimetrik değiştirseniz bile bir süre sonra kanatların konumu tamamen farklı olabilir. Bu kelebek etkisi yüzünden klasik kaotik sistemler sonunda iyice karışır ve enerjileri her yere dağılır. İşte bu yüzden bir kutu içerisindeki gaz molekülleri sürekli çarpışarak sonunda her köşede eşit sıcaklığa ulaşır. Peki ya kuantum dünyasında? Kuantum sistemlerin denklemleri, örneğin Schrödinger denklemi son derece düzenlidir. Hatta deterministik ve tersine geri çevrilebilir bir şekilde işler. Bir kuantum parçacığını ele alalım. Dışarıda kapalı bir kutuda kendi başına nasıl termal dengeye ulaşabilir? Dış dünya ile hiç etkileşmeyen bir kutu dolusu atom sizce kendi kendine ısınabilir mi? Bu soruyu aklımızda tutalım. Çünkü fiziğin uzun yıllar cevabını aradığı bir bilmecenin tam kalbinde yer alıyor. Bilim insanları bu gizemi çözmek için Eigenstate Thermalization Hypothesis (ETH) adında bir kuram geliştirdi. Öz durum termalleşme varsayımı olarak Türkçeleştirdiğimiz ETH'ye göre eğer bir kuantum sistemi kaotik ise her bir enerji öz durumu, yani sistemin kendi kendine hali adeta bir termal dengede gibidir. Başka bir deyişle sistemin öz durumunda hesaplanan herhangi bir ölçülebilir nicelik sanki sistem bir ısı banyosundaymışçasına termodinamiğin öngördüğü değere çok yakındır. Yani sistemin kendi iç düzeni onun gizli termostatıdır. Bu fikir ilk ortaya atıldığında çığır açıcıydı. Demek ki bir kuantum sistemini tek başına bıraksak bile eğer sistemin Hamiltonieni kaotik ise dış bir banyo olmadan da kendi kendine termalleşebilir. ETH aslında kuantum kaosunun ve rastgele matris teorisinin bir uzantısıdır. Kaotik kuantum sistemlerde sistemin karmaşık etkileşimleri nedeniyle enerji seviyeleri tıpkı bir rastgele matrisin öz değerleri gibi davranır. Bu Wigner-Dyson dağılımı denen istatistiksel bir desene uyar. Enerji seviyeleri birbirini iter ve düzensiz aralıklara sahip olur. Bu olgu RMT Random Matrix teori tarafından öngörülmüştü ve gerçekten de birçok fiziksel kaotik sistemde gözlemlendi. Öte yandan eğer sistem düzenli ise enerji seviyeleri arasında itişmez, seviyeler rastgele yerleşir ve Poisson dağılımı ortaya çıkar. Bu fark kuantum kaosun imzasıdır. İşte ETH kaotik sistemlerin bu rastgelelik imzasını bir adım öteye taşıyor. Diyor ki enerji öz durumlarının iç yapısı da rastgelelik içerir ve bu rastgelelik sistemin küçük parçalarının geri kalanını banyo gibi görmesine yol açar. Peki bu sadece teorik bir varsayım mı? Yoksa gerçek sistemlerde karşılığı var mı? Son 10-20 yılda yapılan pek çok çalışma ETH'nin öngörülerini doğruladı. Örneğin 2008 yılında yapılan ünlü bir sayısal deneyde bir boyutlu kafes içinde hareket eden sert bilye gibi davranan atomların sistemine ani bir değişiklik uygulandı. Sistem kaotik olduğunda başlangıçta düzensiz olan kuantum sistem bir süre sonra sanki bir sıcaklığa sahipmiş gibi sabit ortalama değerlere ulaştı. Ölçülen nicelikler sistemin enerji yoğunluğuna karşılık gelen bir termodinamik sıcaklık varmışçasına klasik istatistiksel fizik formüllerine uydu. Dahası benzer deneyler laboratuvarda soğuk atom sistemleriyle de yapıldı. Atomları lazerlerle bir kafeste hapsedip dış dünya ile etkileşimini neredeyse tamamen kestiler. Kaotik davranış sergileyen bu kuantum gazlarının bir süre sonra örneğin momentum dağılımlarının Maxwell-Boltzmann eğrisine benzediği gözlemlendi. Yani kapalı kutudaki atomlar gerçekten de kendi kendilerine ısı dengesi oluşturabildiler. Bu sonuçlar ETH'nin sadece kağıt üzerinde değil fiziksel dünyada da geçerli olabileceğini güçlü şekilde gösteriyor. Kuantum dünyası bizim klasik sezgilerimizi zorlayan sürprizlerle dolu. ETH işte bu sürprizlerden birini matematiksel bir gerçeklik haline getiriyor. ETH'nin doğru olduğu bir kaotik kuantum sistemi aslında bildiğimiz termodinamiğin tüm kurallarına da uyar. Örneğin termodinamiğin ikinci yasası. Hani deriz ya, kapalı bir sistemin entropisi azalmaz, aksine artar veya en azından sabit kalır. Bir kuantum sistem tamamen üniter, yani bilgiyi koruyan bir evrim yaşasa bile ETH sayesinde diagonal entropi dediğimiz sistemin enerji özdurumları dağılımına bakan entropi türü sürekli artar. Basitçe ifade edersek kaotik bir sistem öz durumlarının süperpozisyonu boyunca enerjiyi dağıttıkça erişilebilir mikrodurum sayısı fiilen yükselir. Böylece entropi artışı prensibi içeriden sağlanmış olur. Bu tam da ikinci yasanın kuantum karşılığıdır. Dahası termodinamiğin temel ilişkileri de tek tek ortaya çıkar. Örneğin flüktüasyon-disipasyon ilişkisi, sistem içi küçük dalgalanmalar ile sistemin harici bir etkiye tepkisi arasındaki o büyülü bağlantı. Normalde bu ilişkiyi sıcaklık ve banyoya ihtiyaç duyarak türetiyoruz.
Ama kuantum kaosu altında her bir öz durum için bile bu ilişkiyi ispatlayabiliyoruz. Bu gerçekten dikkat çekici bir durum. Klasik termodinamik kanunları sanki sisteme dışarıdan hiç bakmadan sistemin Hamiltonian'inin kaotik yapısından filizleniyor. Kuantum kaos gerçekten de kendi başına bir ısı makinesi gibi davranabilir mi? Görüyoruz ki evet, davranabiliyor. Tek bir öz durumda bile sanki içinde gizli bir fabrika var ve termodinamik kurallarını işletiyor. Bu durumda ısı ve sıcaklık kavramlarını sadece büyük sistemlere değil, tek bir karmaşık kuantum durumuna bile uygulayabiliriz. Her güzelin bir kusuru vardır misali ETH de her durumda geçerli değil. Eğer bir sistem korunmuş ise, yani çok sayıda korunmuş niceliği varsa, o sistemde gerçek anlamda kaos yoktur. Kaos olmayınca enerji özdurumları fazla düzenli kalır. Bu durumda ne olur dersiniz? ETH ihlal olur. İzole bir kuantum sistemi korunmuş ise onu kendi haline bıraktığımızda genelde termal dengeye ulaşmaz. Bunun yerine sistemin ulaşacağı denge korunan bütün o nicelikler tarafından kısıtlanır. Bir örnek vermek gerekirse bir boyutlu kuantum gazını ele alın. Ünlü kuantum Newton beşiği deneyini hatırlayın. Atomlar sadece ileri geri çarpışır. Enerji alışverişi belirli kurallarla sınırlandığı için sistem sonsuza dek ilk durumun bazı izlerini korur. Tam anlamıyla termalleşmez. Bu gibi durumları anlamak için genelleştirilmiş Gibbs ansambli kavramı geliştirilmiştir. Bu klasik Gibbs ansamblının yerine bir genelleşmedir. Sistemde enerji dışında mesela parçacık sayısı, momentum toplamı veya benzeri hangi büyüklükler korunuyorsa hepsi için birer etkin sıcaklık veya beta değeri ekleriz. Böylece sistemin uzun vadede oturduğu dengeyi tanımlarız. Kulağa karmaşık gelebilir ancak özü şudur. Korunur bir sistemin denge hali tek bir sıcaklıkta tanımlanmaz. Her bir korunan büyüklük için ayrı ayar gerekir. Bu yüzden ETH'nin yalın güzelliği bu sistemlerde görülmez. Bunun deneysel kanıtları da var. Örneğin bir deneyde neredeyse integrable bir ortamda soğuk atomlar birbirleriyle çarpıştırıldı ve sistemin farklı bölgelerinde sıcaklıklar arasında farklar kaldığı, tam karışma olmadığı gözlendi. GGE kullanarak bu durum başarılı şekilde açıklandı. Oysa ETH bu senaryoyu karşılamıyordu. Sistem o kadar düzenli ki içinde hiç kaos barındırmıyor. Bu durumda kapalı bir kuantum sistemi hiç ısınamaz mı? Cevap evet, neredeyse hiç ısınamaz. En azından bildiğimiz anlamda. Integrable sistemler kendi kurallarıyla sınırlı bir dengeye sıkışıp kalır. Bu soru bizi kaosun ne kadar önemli bir rol oynadığını anlamaya yöneltiyor. Bir sistemin termalleşmesi için biraz düzensizlik, biraz karışıklık şart. Çok az kaotiklik içeren, az da olsa bozulmuş düzenli sistemler için ne diyebiliriz? İşte buralarda ilginç bir ara olgu görülüyor. Pre-thermalization. Diyelim ki sistemimiz çoğunlukla düzenli. Ama ufak bir bozukluk var. Ufak bir kaos doğumu eklediniz. İlk başta sistem sanki hala integrable gibi davranır. Hızlıca korunmuş niceliklere uygun bir dengeye yerleşir. İşte bu bir pretermal, yani ön termal durumdur. Sonrasında ise ufak kaos doğumu işini yapmaya başlar. Ama bu süreç çok yavaş olabilir. Sistem belki dakikalar, saatler veya hatta daha uzun süreler sonunda gerçek termal dengeye doğru sürünürcesine ilerler. Bu tıpkı önce sıkı kurallarla kısıtlanmış bir dansın yavaş yavaş serbest bir sokak festivaline dönüşmesine benziyor. Pre-thermalization kavramı son yıllarda hem deneylerde hem de teorik çalışmalarda çokça tartışılıyor. ETH'nin kısmen uygulandığı ama tam olarak uygulanmadığı ara bir rejim. Bu rejimde sistemin iki ayrı zaman ölçeği var. Önce hızlı denge, sonra yavaş denge. Bu da bize kuantum kaosun dozunun bile sistem davranışında kritik olduğunu gösteriyor. Kuantum sisteminiz önce sahte bir dengeye varıp sizi kandırsa, ardından saatler sonra gerçek dengeye ulaşsa, bunu gözlemlemek sizce mümkün mü? Bilim insanları tam da bunu yapmaya çalışıyor. Farklı zaman ölçeklerinde gizlenmiş denge aşamalarını ortaya çıkarmak. Bu sayede ETH'nin nerede bozulup nerede geri geldiğini anlayacağız. Artık büyük resme geri dönelim. En başta sorduğumuz soruyu hatırlıyor musunuz? İzole bir kuantum sistemi kendi kendine ısınabilir mi? Bugün öğrendiklerimizle cevap açık. Evet, ısınabilir. Fakat şartı var. Kaotik olması gerekiyor. Kuantum kaos bir sistemin içindeki gizli karıştırıcıdır. Sistemin Hamiltonian'ı karmaşıksa enerji özdurumları adeta tombala topları gibi karmakarışık çekilir ve her biri sistemin tamamına dair istatistiksel bir profil taşır. Bu profile baktığımızda termodinamiğin kanunlarını okuruz. Bu öyle güçlü bir sonuç ki fizik dünyasında yıllardır termodinamiğin temelleri konusunda hararetle tartışıldı. Şimdi Eigenstate Thermalization sayesinde elimizde mikro ile makroyu birleştiren somut bir mekanizma var. Bir izolasyon altındaki kuantum sisteminin bile eğer şartlar uygunsa
bildiğimiz termal fiziğe uyacağını biliyoruz. Bu dilerseniz evrendeki yıldızlardan tutun da en küçük kuantum laboratuvar deneyine kadar geniş bir alanı etkiliyor. Tabii ki ETH her şeyin sonu değil. Integrable sistemlerde localization dediğimiz özel durumlar halen araştırılıyor. Yani termalleşme mevzusu tamamen kapandı diyemeyiz. Ancak büyük bir gizem çözülmüş durumda. Kaos doğanın kendi kendine bir denge kurma yoludur. Kuantum dünyasında bile. Kuantum kaos sayesinde izolasyon altında bile sistemlerin termodinamiğe boyun eğdiğini gördük. Peki sizce evrendeki düzen ve düzensizlik arasındaki bu bağlantı başka hangi sırları barındırıyor olabilir? Kuantumla termodinamiğin dansını anlamaya devam edeceğiz. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.